Sen iyi misin? Sen iyi misin? İyi misiniz? Yalnızlık, modern toplumun en büyük sorunlarından biri. Bu yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birinin de yalnızlık olduğu ortaya çıktı. Milyonlarca insan kendi zorluklarıyla bir başına mücadele etmeye çalışıyor. Görünmeyen yükler, taşınması en zor olanlardır. Gerçekten iyi misin? İçindeki karanlıkla savaşmak zor olabilir. Düşüncelerinizde kaybolmuş hissediyor olabilirsiniz. Zor bir dünyada yaşıyoruz. Toplumsal baskılar, aile baskısı, gelecek kaygısı ve yalnızlık. An gelecek, her şey ters gitmeye başlayacak. Hem de her şey. Artık bitti diyeceksiniz. Sonun böyle olacakmış. O zaman ya bunu kabullenirsiniz ya da mücadele edersiniz. Başka seçenek yok. İntihar oranları yükseliyor. Genç adam kendi evinde canına kıydı. Rates of death by suicide among black men and other men of color has significantly increased, although U.S. suicides hit an all-time high last year. Peki bunları size neden yeniden belirtiyorum? Zaten var olan sorunlarınızı yeniden ve yeniden aklınıza getirmek için mi? İşler daha kötüye gitsin diye mi? Tabii ki hayır. Eğer çok yalnız, çok kötü ve çaresiz hissediyorsanız, hiçbir şey düzelmeyecekmiş ve artık üstesinden gelemeyecek gibi hissediyorsanız sizi anlıyorum. Ancak üzücü bir haberim var. Yerinizde oturmuş, sorunların kendi kendine düzelmesini bekliyorsanız size bunun olmayacağını söylemek isterim. Sizi olduğunuzdan daha iyi biri haline dönüştüreceğine inandığım ve size iyi geleceğini düşündüğüm bazı önerilerim var. Bunları sizler için özenle derleyip topladım. Lütfen dikkatinizi verin. Öyleyse gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz şekilde iyi miyiz sorusuyla başlamak istiyorum. Şu anki olduğun halde çok iyisin. Kendini olduğun gibi sevmelisin. Sürekli bunun hakkında düşünüp durma. Gerçekten öyle mi? İşsiz, yalnız, ne yapacağını bilmeyen, herhangi bir konuda yetkinliği olmayan, günleri sadece yararsız aktivitelerle geçen ve acı içinde kıvranan birisi. Gerçekten olduğumuz halimizle iyi miyiz yani? Tabii ki hayır. Ve bunu düzeltmek için harekete geçmeliyiz. Bir yerden başlamalıyız. Peki nereden başlamalıyız? Hayattaki hedefimiz. Hayattaki hedefimizle başlamalıyız. Gerçekten uğruna savaşacak bir hedefimiz yoksa ne için uğraşıyoruz ki? Ne için bütün o acılar? Ve sizlerle bir şey daha paylaşmak isterim. Bir hedefe sahip olmamanın tek alternatifi çok kötü bir hedefe sahip olmaktır. Kendinize bir hedef belirledikten sonra çok çalışmaya zihinsel olarak hazır olun. Tam olarak neyle başlayacağınızı bilmiyorsanız bile en azından kendinize herhangi bir iş seçip bir yerden başlayın. Örneğin garson olmak. Genellikle düşük bir pozisyon gibi görünür. Ancak bu rol size sorumluluk, iletişim ve stresle başa çıkma gibi kritik becerileri öğrenmede yardımcı olur. Bu beceriler zamanla daha yüksek pozisyonlara geçişte size avantaj sağlayacaktır. Yetkinlik kazanmak, kendi alanında uzmanlaşmakla birlikte çeşitli deneyimlerin de bir araya gelmesiyle oluşur. Başarı, genellikle küçük görevlerde gösterilen özveri ve çabanın bir yansımasıdır. Ve bu süreçte yetkinliklerinizi geliştirmek için her fırsatı değerlendirmek de önemlidir. Ayrıca hedefinize ulaşmak için yeni bir şeyler öğrenmeniz gerekiyorsa, bunları nasıl daha iyi öğreneceğinizi, öğrenirken nelerle karşılaşacağınızı ve bunlara karşı ne yapabileceğinizi benden duymak isterseniz kesinlikle şu videoma bir bakmanızı öneririm. Aslında bilgiyi öğrenmek bizim için bir bilinmeyeni, bir bilinen karşılıkla bağdaştırmak demektir. Barbara Oakley, düşünmeyi odaklanmış düşünme ve dağınık düşünme olarak iki temel parça şeklinde anlatır. Bu iki düşünme modu öğrenme sürecinde çok önemlidir. Odaklanmış düşünme modunda beynimizdeki düşünceler bu şekilde sık ve birbirine yakın bir şekilde durur. Bağlaştırabileceğimiz diğer anılara düşünce yoğunluğundan ulaşamıyoruz. İşte tam burada devreye dağınık mod girmektedir. Bu modda düşüncelerimiz daha çok salınmış ve serbest bir haldedir. Aslında öğrenme süreci temelde hep bu şekilde işler.
Hedefiniz ve mentaliteniz hazırken yolda birçok canavarla karşılaşacağınızı kendinize hatırlatın. Bu canavar maddi sorunlar, zaman, kendinizden duyduğunuz şüphe ve toplum baskısı gibi şeyler olabilir. Ancak bunları atlatmak için sizin de gerektiğinde bir canavar olma kapasiteniz olmalıdır. Çelik gibi bir zihne sahip olmayı hedefleyin. Yolda zorluklarla karşılaşsanız da başlangıçtaki o sefil halinize dönemeyeceğinizi kendinize yeniden ve yeniden hatırlatın. Yani demem o ki kendinizi geliştirmeye başlayın ve bu yolda pes etmeyin. Bu gelişim sürecinde kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayın. Çünkü onların gerçekten kim olduklarını bilmiyorsunuz bile. Sadece elinizden geldiğince dünkü halinizden daha iyi biri olmaya çalışın. Hedefinizi elde etmek için çok çalışmanız gerekiyor. Soruyorum size, hayalini kurduğunuz o aile, o ev, o iş, o araba veya hayaliniz artık her neyse onun için gerçekten ne kadar emek sarf ediyorsunuz? Şöyle bir düşündüğümüzde aldığımız cevabın çoğumuz için yetersiz olduğunu göreceğiz. Maalesef ki birçoğumuz çalışabileceğimiz kapasitenin %20'sinde çalışıyoruz. Peki bir düşünün ya, bu kapasitenin %30'unda çalışsak ne olurdu? Peki ya %60'ında çalışsak ne olurdu? Veya çalışma gücümüzün %100'ünü kullansaydık ne olurdu? Kendinizi en verimli ve en çok çalışabileceğiniz zaman aralığını bulmak için zorlayın. 3 saat mi çalışabiliyorsunuz? 5 saat mi çalışabiliyorsunuz? 10 saat mi çalışabiliyorsunuz? Ne kadarına dayanabildiğinizi bulduğunuzda ise bu süre boyunca çalışmayı kendinize alışkanlık haline getirin. Eminim size çok güzel sonuçlar getirecek. Kurtarıcınız değil ve olamam da. Ancak bu yolda sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyor olacağım. Belki bu yolda biraz da olsa size yardımım dokunur. Görüşmek üzere. Esen kalın. Zihnin sana oyunlar oynar. Sana iyi olmadığını söyler. Umut kalmadığını. Biraz daha dayan.